İskenderiye'den herkese selamlar, sevgiler dostlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir, keyfi, sağlığı yerindedir. Şimdi burada akşam olmak üzere, güneş battı batacak, son ışıkları görüyoruz. Sokak pazarları akşam bayağı bir canlanıyor burada. Ben de çıktım, bir sokak pazarı gezeyim istiyorum. Bir de İskenderiye akşamlarını görelim. Selamünaleyküm. Ha, burayı mı göstereceksin abi? Kırmayalım abimizi. Keyfak. تمام والله انت عامل ايه؟ تمام؟ Tamam. والله شغلنا بقى الحاجات دي نازله ترند. Abi mesela bunları satıyor. Hemen kıyafetçi dükkanıyla başladık gezimize. Karşı tarafta kemerlerimiz var. Kapşonlular var. Fransa'dan mı geliyor? Ha, Fransa'dan getirtiyorlarmış. From Türkiye. تركي لا ناس يا عم تركيا احلى تركيا احلى تركيا Eyvallah. شبابس. Şükran abi, eyvallah. Pazar? ايوه بازار قدام وانت ماشي هتلاقي كذا بازار. Okay, şükran. Habibi. Bay bay. Daha önceki videolarda da söyledim. Arapçam yok. Beden diliyle anlaşıyorum. Şükran, habibi, bol falafel, bol habibi, bol şükran, hepsinden beden diliyle iletişim kurmaya çalışıyorum. Yani ne biliyorsam onları aktarıyorum. Selamünaleyküm. Bir de selamünaleyküm abi. Merhaba, selamünaleyküm. Tüm kapıları açıyor. Bir de Türkiye'den geldim derseniz tamamdır. Çok seviyorlar. Güzel bir şehir İskenderiye. Ben şimdiye kadar beğendim açıkçası. Tek sıkıntısı var, her yer çöp, pislik. Yani şu an görüyorsunuz zaten sokağı. Bayağı bir kirli. Ama şehrin dokusu güzel. Eski bir şehir. Yani binalar bayağı bir eski, böyle yıkıldı yıkılacak gibi, ama mimarisi olsun, görüntüsü olsun gayet hoş. Öyle ara kollara ayrılıyor pazar. Şöyle biraz daha devam edelim. Daha sonrasında buranın arka tarafı Korniş, yani sahil kenarı. Oraya doğru gideceğim. Gün batımını görelim istiyorum. Pazarın içerisinde bir ciğerci gördüm. Abi yeni yapıyor. Taze taze yiyelim ciğerimizi. İçerisine biber atıyor. Ciğeri böyle yağda kavuruyor biberle birlikte. Daha sonrasında baharat atıyor. Gayet lezzetli, güzel. Ve ucuz, bayağı ucuz. Ufak lavaşın arasına şimdi biberli ciğeri koyacak. Lavaşın arasına biberli ciğeri koydu. Üzerine baharatını serpti. Şimdi afiyetle yiyeceğiz onu. Enerji olsun. Burada da patates var, falafel var. Şey de koydu bak. Tabağın yanına patates de koydu. Şükran, şükran. Şöyle oturalım masaya. Şöyle göstereyim dostlar. İyi denk geldik ha, sıcak sıcak. Lezzetli yapıyorlar. Bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Ara sokakta bir ciğerci görmüştüm yine. Abiyle birazcık sohbet muhabbet etmiştik. Onda da ciğer yemiştim. O da çok lezzetliydi. Bu da gayet lezzetli. Eyvallah abi, şükran. Sağ olasın. Abi para almak istemedi. Bizden olsun dedi. Dedim olmaz öyle abi, yani sonuçta o dükkanı işletiyorsun. Yani bir taneden batmaz. Ama o güzel davranışı yapmasa bile yeterli benim için. Böyle aparatif bayağı hoşuma gitti ciğer. Çünkü acıktıkça böyle ağzıma gördükçe ciğer atıyorum o sandviçlerden. Enerji veriyor. Bir de kahve içiyorum, tamam. Şimdi Boğaz'da kaldık. Esiyor burası. Korniş'e çıkalım. Ama bulutlar var. Asker de var. Şöyle kamerayı kendime çevireyim de. Bazı noktalarda askerler var. Gördükçe kamerayı indiriyorum, yani yanlış anlamasınlar, bu niye çekiyor falan demesinler. O yüzden kimseyi işkillendirmemek lazım yani. Şimdi şeye çıktık, Korniş'e çıktık. Geçerim, geçtim. Burada böyle atlayacaksın abi. İyi bak, burası sakin. İnsanlar kendini Korniş'e atmışlar. Dün çok güzel bir gün batımı vardı. Bugün öyle bir gün batımı yok. Karşıdaki bulutlarda birazcık günün son ışıkları gözüküyor ama güzel bir gün batımı
göremiyoruz bugünlük. Geçen gün çok güzel bir gün batımı vardı. Bu taraftaki binaların arkasından batıyor güneş. O kadar güzel bir yansıma yapmıştı ki. Bu kadar bulut da yoktu tabi. Şahaneydi vallahi. Esiyor daha bugün. Baksanıza karşıda bayrak nasıl dalgalanıyor. Burası Kuyumcular Çarşısı olsa gerek. Sağda sollu kuyumcu dükkanları var. İskenderiye'nin Kemeraltısı'na girdik şu an. Bayağı kalabalık bir şehir bu arada. Yani haritaya baktığınızda ufak bir yerleşim alanı gibi gözüküyor ama yaklaşık 6 milyon nüfus var. Oldukça kalabalık bir şehir. En önemli geçim kaynaklarından biri turizm. Tabii burada sanayi de var. Önceki videolarda da bahsetmiştim. Buradaki iş gücü ucuz olduğu için dünyanın birçok noktasından şirketler burada fabrika açıyorlar. O ne ya öyle dansis kıyafeti gibi? Türkiye'den de bazı şirketler burada fabrika açıyorlar, açmaktalar. Özellikle tekstil sektörü. Bak çocuk öyle elini öpüyor ya. O şekilde selamlıyorlar. Elini böyle yumruk yapıyor, öpüyor, garip bir ses çıkartıyor. Öpücük yolluyor öyle. Daha sonrasında elini böyle uzatıyor sana doğru. Anlıyorsun öpücük yolladığını. Kısa bir sürede olsa erkekler gelip böyle elini tutabiliyorlar. Ve selamlaşırken şu parmağı açmıyor mesela. Şöyle selamlaşmıyor. Şöyle tutmaya çalışıyor. Yani şöyle kapalı tutuyor elini. O şekilde selamlaşıyor. Sen de adamın elini böyle tutmak zorunda kalıyorsun. Baş parmağında tutuyorsun yani. Ona dikkat ettim geldiğimden beri. Ama sıcakkanlılar. Selamünaleyküm. Selam. Kamera. Ha? Ay, for YouTube. Eyvallah. I'm good. How are you? Keyfak. Eyvallah. Selam veriyorlar ya, sağ olsunlar. Seviyorlar turistleri. Şimdiye kadar hiçbir sıkıntı görmedim, yani güvenlik konusunda hiçbir şey yaşamadım. Ama dikkat etmekte fayda var. Hostelde uyardılar mesela beni. Pazarın içine gireceğin zaman, sanırım bu pazarı kastettiler çünkü merkezdeki büyük pazar burası. İşte cepçiler var burada, dikkat et. Telefonunu çalmasınlar diye uyarmışlardı hostelde. Yoksullar arkadaşlar. Gerçekten yoksullar yani. Şehrin dokusundan da, insanların halinden de anlıyorsunuz. Çok fazla sokakta kedi köpek var. Bazı insanlar besliyorlar, sağ olsunlar, böyle yiyecek veriyorlar ama perişan vaziyette hayvanlar. Kapalı çarşı gibi bir yerdeydik, şimdi sokağa attık kendimizi. Bu ne yapıyor? Patates mi? Patates mi? Patates ha. Patata. Kızartıyor patatesi, közlüyor bizim kumpir gibi. Ve şunu. Can I make video? Video. Şöyle göstermek istiyorum. Burada odun ateşinde, şurada közlüyor. Sanırım şey yapıyorlar. Ha, içeride közlüyor. İçeride közlüyordur, burada sıcak tutuyordur. Tamam. Eyvallah, şükran. Bizdeki kumpir hesabı ama içine bir şey koymuyordur. Öyle düz yiyorsunuzdur. Toplu taşımada böyle otobüsler var, minibüsler var, taksiler var, paylaşımlı taksiler. Bak mesela minibüsler böyle. Bunun dışında ha bak taksi de geliyor. Arka arkaya geldi vallahi şu sarı siyah taksiler. Bunun dışında tramvay var. Hepsinde nakit ödüyorsunuz. Otobüste de nakit ödüyorsunuz sanırım. Belki onda kart da kullanıyorlardır. Çok emin değilim. Ama şimdiye kadar gözlemim hepsinde nakit ödüyorlar. Ben tramvaya da bindim mesela. 4,5 pound. Direkt abi geliyor, bilet kesiyor. Zaten önceki videoları hatırlıyorsanız duraklar hep açıktı, yani öyle şey değildi. Bir güvenlikten geçmiyordunuz durağa girmek için. Akşam oldu mu ayrı bir canlanıyor sokaklar. Yani sanırım bütün Mısır'da böyledir ya da büyük şehirlerinde böyledir diyeyim. Akşamları da bir enerjiniz olsun.
çıkın mutlaka dışarı. Yani akşama kadar gezelim. Akşam otelimize çekilip dinleniriz diye düşünmeyin. Akşamları da çıkın. Bu kıyafetler çok güzel ya. Şeyi de çok güzel. Yeri diyorlar ya. Yeri de bayağı güzel. Desenli, rengarenk. Sıcak coğrafya ya, uzun giyiyorlar. Kadınlar da, bazı erkekler de. Uzun Arap entarisi var ya, Suudi Arabistanlıların giydiği. Onlardan giyen de var. Mısır bayrağını göstermek istiyorum sizlere dostlar. 3 tane satır var. Kırmızı, beyaz ve siyah renkler eşit aralıklı. Ortasında da şu kartal olsa gerek. Bir tane kartal simgesi. Ve Arapça bir şey yazıyor. Bir armadır diye düşünüyorum o. Bu şekilde bir bayrak. Dükkanların bazılarında belki duyuyorsunuzdur, Kur'an-ı Kerim dinliyorlar. Valla bu kısımları kesmeyeceğim. İnşallah telif melif atmıyorlardır yani, bilmiyorum. Ona da telif atıyorlarsa oha artık yani. Biliyorsunuz müzik yayınlayamıyorum, telife giriyor. O yüzden bazı kısımları kesmek zorunda kalıyorum ama Kur'an'a da telif atmazlar herhalde ona da yani. Her yerde Muhammed Salah. Biliyorsunuz kendisi Mısırlı. Her yerde görüyorsunuz fotoğrafını. Hello. Bunlar deodorant. Aha var. Allah var. How much this? كم درهم؟ كم درهم؟ 115. Tamam. Ne kadar kaldı? 100. Şöyle vereyim, 120. Eyvallah, şükran. Kendime parfüm aldım ya. Buraya getiremiyoruz ya parfüm. Eyvallah, sağ olasın. Teşekkürler, şükran. Nice to meet you. Türkiye, yes. Eyvallah. Şükran. Parfüm aldım kendime. Hem de kendi kullandığım deodorantı buldum. Kabin bagajıyla geldiğim için bu 150 mililitre, 100 mililitreye kadar taşıyabiliyoruz kabinde ama üzerini taşıyamıyoruz. O yüzden deodorant alamıyorum yanıma. Ülkeye giriyorum. Böyle birazcık bakınıyorum. Bulursam bundan kullanıyorum ben normalde deodorant olarak. Bunu alıyorum. Bulamazsam başka bir şey. Hazır burada pazarda bulmuşken alalım. 115 pound, Mısır poundu. O da ne kadar yapıyor işte? 2 dolardan biraz fazla. Abi beni sokaktan çevirdi. Gel diyor, dükkanıma bak diyor. Hediyelik eşya satıyorum diyor. Almana gerek yok, sadece bak diyor. Sizlere de göstereyim bu vesileyle. Şöyle. Egyptian souvenir. Ha, burada şeyler var. This 45. Ha, Egyptian 45. money. 45 45. 45. Egyptian money. Mısır poundu. Ulan sabuna benzettim de değil ya, bu şey ya, heykel. This- Bir an öyle bir this dokusu is var big. ki sabun zannettim. Another 75. Same this. 75. 75. 75 Mısır pounduymuş. Yes. Yani bu 45 dediği de 1 dolar arkadaşlar. This is Sphinx. This language. Hı, Sphinx var burada. Antik Mısır'dan kalan This language hieroglyphic. işaretler, hieroglifler. Language Pardon hieroglyphic. abla. Şöyle göstereyim. Burası çok ilgi çekici değil de burası ilgi çekici. Ama ben Kahire'ye bırakıyorum bu işleri. Oradan alırım diye düşünüyorum. This is scarf. Ha, şal. Yeah. Papyrus. Firavunlar Papyrus. o dönemin kralları dostlar. Papyrus. Papirüsmüş bunlar. Yes. Many Bu big- papirüs big- dediği bir bitki. Big story. Papirüs dediği bir bitki. Nil nehrinin çevresinde yetişiyor. Nil deltasında yetişiyor. Onun gövdesini, papirüsün gövdesini belli işlemlerden geçiriyorlar ve papirüs kağıdı elde ediyorlar. Çok önemli bir buluş dostlar papirüs kağıdının elde edilmesi. Çünkü o dönem papirüs kağıdının üzerine yazmışlar ve onları kitaplaştırmışlar. İskenderiye Kütüphanesi'ni anlatmıştım sizlere. Orası dönemin en meşhur kütüphanesi. Mesela şu an Kleopatra'ya bakıyormuşuz biz. Şu ortadaki Kleopatra'ymış. Also. Bu da Kleopatra. And now this King Ramses. King Ramses, ha, Kral Ramses'miş bu.
Sonra burada da aynısı Also var. 10 grams is Bu arada papyrus'u istediğiniz gibi böyle bükebiliyorsunuz. Zarar görmüyor. Ama bu orijinal papyrus müdür? Çok emin değilim. this Hieroglifler var burada. Yes, this cartouche. You know Har- cartouche? No, I don't know. Here, Ha, and they put your name, English Ah. and the hieroglyphic. anladım. This in silver. Böyle bir Yes. sürü papyrus satıyor abi. Üzerine bir şeyler işlemişler. Bazı figürler var. İşte Ramses'tir, Kleopatra'dır Many vesaire. pictures. Bayağı var yani. Yes. Anlatmıştım hem papyrus ve hem İskenderiye Kütüphanesi'nin hikayesini. Magnet. Burada da magnetler var. Bir sürü böyle hediyelik eşyalar var. Burada tişörtler var. Yes. Eyvallah abi, hiç çıkarmana gerek yok ya, zahmet etme. This Egyptian jalaba Heh, with pharaonic. göstereyim sizlere dayı hazır çıkarıyorken. Oo, bayağı uzun bir elbise bu. Üzerinde bir sürü kralın, kraliçenin Many color, many figürleri color. var. Material, good material. Çok da kaliteli değil ama. This papyrus Mhm. in Egyptian money, Aha. 52. 52. 50. Ha, 50. Bu da 1 1 euro. dolar. Bu da 1 dolar. 1 euro. 1 dolar ha, 1 $1. dolar. Ha, 1 dolara satıyor. Yes. Abi kırmamak için geldim dükkanına. Bir şey almana gerek yok diyor ama tabii ki bir şeyler satmak istiyorlar. Gördüğünüz yani çok pahalı değil ama tabii ki de orijinal değildir. Yani o papyrus o dönem kimin aklına geldi de papyrus'u, yani bitkiyi, gövdesini parçalayalım, gövdesini alalım, ondan sonra onu belli işlemlerden geçirelim de üzerine yazı yazalım diye düşündü bilmiyorum ama dahice. Bir tane kıraathaneye geldim şimdi. Kendime bir çay söyledim. Ya burada çay söyleyince sallama çay veriyorlar. Ama yeterince kahve içtim bugün. O yüzden canım çay çekti. Böyle birazcık şeker atalım. Dayı balkon attı. Bir de böyle bardakta su veriyorlar. İnternette araştırma yaparken dışarıdaki açık sulardan içmeyin yazıyordu birçok yerde. O yüzden benim kendi kapalı suyum var, ondan içiyorum. Böyle pazarın olduğu yerdeyim halen. Bir yandan satış yapan abileri izliyorum, ablaları izliyorum. Bir yandan da çayımı yudumluyorum. İleride de polis var ha. Olay mı oldu, bir şey mi oldu bilmiyorum da. Sokağa asker girdi. Polis mi, asker mi girdi sokağa, sonra geri çıktı galiba. Bir şeyler oluyor orada ama çözemedim. Abi buyur. Abi şöyle 200 vereceğim. $100, $150. Okay? Thank you. Şükran. Thank you. Welcome. 2 çay 1 dolar. 2 tane büyük fincanda çay içtim. 1 dolar dostlar. Yani 50 Mısır poundu verdim. Yerlere hep açmışlar tezgahları. Demek ki akşamdan sonra artık hiç karışmıyorlar. Baksana da bir sürü böyle kışlık cekettir, kazaktır, monttur bir şeydir satıyorlar. Mesela burada bir tane kazak var. Çok kalın değil, ince. 125 Mısır poundu. Yanındaki de aynı fiyat. 2 dolar civarı, 2,5 dolar civarı. Bir tane ara sokağa girdim. Güzel bir restoran gördüm dostlar. Kendime 4 parça et söyledim. Pilav söyledim. Yanında salatalar geldi. Bu sanırım humus ama birazcık farklı yapmışlar. Hafif sulu ve baharatlı ya da başka bir şey de olabilir. Çok emin değilim. Burada patlıcanlı, patatesli, domatesli bir salata vardı. Ben hepsinden birazcık tırtıkladım. Burada salata ve turşu var. Sıcak ekmek de getirdiler sağ olsunlar. Bir de su getirdiler. Şu gördüğünüz masa ne kadar? 300 Mısır poundu. O da
$6 yapıyor. Restoranın ismini de göstereyim. Şöyle Abu Nasır isminde bir restoran. Baktım bayağı bir kalabalık. Ne yazık ki dışarıda yer yoktu. Normalde şu karşıda masa sandalyeler var. Orada oturacaktım ama yer yoktu, o yüzden içeriye oturdum. Şöyle tekrardan göstermek istiyorum sizlere. Güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Pilavdan ve salatalardan birazcık tırtıkladım. Hepsi gayet güzel. Özellikle pilavı bayağı beğendim. Yani biryani gibi yapmışlar. Baharatlı bir pilav ama içerisinde et met vesaire bir şey yok. Sıcak ekmekle şu salatalardan birazcık yedim. Yemeğim gelene kadar. Gayet lezzetli. Bence fiyat gayet uygun yani. 4 parça pirzola var, pilav var, salatalar var, sıcak ekmek var, su var. $6. Günaydın dostlar. Dün akşam pazarında bayağı yorulmuşum. Yemekten sonra hostele döndüm, birazcık dinlendim. Şimdi kalenin olduğu tarafa gidiyorum. Dolmuşa bindim. 6 pound 2,5 kilometre kadar yol yapacağız. Belki o kadar bile yoktur. Yani sahilin en sonuna doğru yol alıyoruz şu an. Yürüsem yürürdüm aslında ama yürümek istemedim. Bir de dedim dolmuşlara binelim, bakalım burada sistem nasılmış, ücretler ne kadarmış öğrenelim istedim. Abiyle tanıştık. İstanbul'a gitmiş o da. What is this? It's for Türkiye. Video. فيديو بتكلم تركيا؟ Aha. أبو العباس المرسي. Aa, burada güzel bir şey var, cami var. Bayağı güzel mimarisi yalnız. Tam gözükmedi ama kamerada. Cami, mescit. مسجد. Mescit. Güzel bir cami var orada da. Şöyle göstereyim de belki görünür buradan. Hemen şu kalenin olduğu tarafa gideceğiz dostlar. Burada bir sürü balıkçı teknesi var. Bir de şehrin bu kısmını gezelim. Kalenin önüne balıkçı tekneleri demirlemiş. İleride abiler balık tutuyor. Minibüsçü abi şey dedi, bayağı büyük balıklar çıkıyor buradan dedi, böyle el işaretiyle anlattı. Burası Kayıtbay Kalesi. Şurada bir giriş var, bir de yandan var. Şimdi ileride polisler var. Bir bilet almaya çalışayım. Yani büyük ihtimalle biletlidir buranın girişi. Gezelim burayı ya. Sahilden çok güzel görünüyor burası. Gelelim bir de buradan görelim istedim. Tadilat var, restore ediyorlar. Zamanlamam şahane var ya. Kaç tane otobüs geldi saymadım. O kadar kalabalık bir grup geldi ki şu an kaleyi gezmek için. Şahane zamanlamada girdim, gezdim, çıktım. Kalenin giriş ücreti 200 Mısır poundu dostlar. Sadece kartla ödeme yapabiliyorsunuz. Nakit kabul etmiyorlar. Bileti aldım, içeri girdim. Bir X-ray'den, kontrolden geçirdiler. Girişte video çekmek yasaktır diye bir ibare vardı böyle kocaman. Neyse içeri böyle girdim. Bir iki tane fotoğraf çektim. Baktım ses etmediler. Dedim tamam. Tam kameraya çıkarmadım. Telefonumla görüntü alırım diye düşündüm. Sonra polis abilerle karşılaştım. Nereden geldiğimi sordular. Dedim Türkiye. Elimi sıktılar filan. Bir tanesi dedi ki gel ben sana gezdireyim dedi kaleyi. Daha sonrasında gezdirmeye başladı. Burası önemli bir kale dostlar. Şehri korumak için böyle bir kale inşa etmişler. Ama asıl şöyle bir olayı var. Kaleden önce antik çağda burada İskenderiye Deniz Feneri vardı. İskenderiye Deniz Feneri de dünyanın o dönemki, yani antik çağın 7 harikasından bir tanesiydi. Hatta şöyle bir özelliği var. Dönemin 7 harikasından gün içerisinde günlük hayatta kullanılan tek yapıydı İskenderiye Deniz Feneri. Şu an günümüzde deniz feneri yok ama kaleyi onun yerine inşa etmişler. Yani öyle düşünülüyor. Kayıtbay Kalesi dediğim gibi Aleksandriye'yi, yani İskenderiye'yi korumak için inşa edilmiş bir savunma kalesi dostlar. Memlükler zamanında sanırım burası inşa edilmiş. Gezdim içeri, işte komutanların odası vardı, cami vardı, imamın odası vardı, işte yemek yedikleri yerler, mutfakları, tuvaletler, gözlem yaptıkları odalar, düşman saldırırsa onlara nereden karşılık verecekler, onların kısımları. Mesela bir tane yuvarlak bir alan var, boşluk bir alan vardı ikinci katta. Eğer düşman kaleyi ele geçirirse ana kapıdan giriyor. Tam böyle içeri girdiği an yukarıdan kızgın yağlar döküyorlarmış. Onun fotoğrafını, videosunu çektim abi. Onu anlattı polis abi. Onun dışında ne vardı başka? Su
tünelleri açmışlar, yani su çekiyorlar alttan. Onun videosunu çek dedi, bak dedi burası böyle böyle gösterdi, sağ olsun. Anlattı güzelce. Tabi sonrasından bahşiş de istedi. Hiç fark etmez, 1 dolar 2 dolar gönlünüzden ne kopuyorsa verin. Yani hiç şey yapmıyorlar, pazarlık mazarlık yapmalılar. Baksanıza kalabalığa ya. Oh vallahi zamanında girdik çıktık ha. Dayı selamünaleyküm. Aleykümselam. Muhammed. Yalla bin. Eyvallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Keyfak. Alhamdulillah. Burek. Burak. Yes. Burak. Aha. Burak. Uber'den taksi çağırdım da şimdi dostlar. Karşıda polisler var, kamerayı çok yukarı çıkarmayayım. Yeraltı mezarı var burada bir tane. Katakomb diye geçiyor. Oraya gideceğim şimdi. Kalenin önünden hemen Uber çağırdım kendime. 50 Mısır poundu, yani 1 dolar. Yine yaklaşık 2-3 kilometre arası bir yol gideceğiz. İskenderiye'deki meşhur yeraltı mezarlarına geldim dostlar. Burası Kom-Es Şokafe olarak geçiyor. Giriş arka taraftan, bahçeye giriyorsunuz. Buradan biletinizi alıyorsunuz. Nakit kabul etmiyorlar. Sadece kartla ödeme yapabiliyorsunuz. 200 Mısır poundu. Görevli beni öğrenci zannetti çantadan dolayı büyük ihtimalle. Öğrenciysen hani kartını göster, öğrenci bileti vereyim dedi. Ben de hani öğrenci olmadığımı söyledim. Eğer öğrenciyseniz mutlaka müzelerde belirtin. Ekstra indirim uyguluyorlar. 200 Mısır poundu tam bilet, o da 4 dolar yapıyor. Dediğim gibi kartla ödüyorsunuz. Visa ya da Mastercard olması yeterli kartınızın. Buradan alana giriyorsunuz dostlar. Yeraltı mezarlarına giriyorsunuz. The Catacomb olarak da geçiyor. Şimdi ben gezdim. Çok kalabalık bir grup vardı. O yüzden aşağıda video çekemeyeceğimi biliyordum ki düşündüğüm gibi oldu. Belli, daha kazılar devam ediyor. Bulunacak çok şey vardır eminim, yani aşağısı kesinlikle koca bir şehirdir. Belli bir yere kadar kazmışlar. Bir tane ana oda var. Şimdi aşağı böyle merdivenden şey yaparak böyle döne döne iniyorsunuz, tamam mı? O kadar şey ki, sıcak ve basık bir alan ki aşağısı. Böyle yarım saat falan anca gezersiniz yani. Anında insan böyle nefessiz kalıyor, susuyor, terliyor. Bir sürü odalar var, tamam mı? İşte hepsinde mezarlar var ama bir tanesi bayağı popüler. Ana alan olarak geçiyor. Çünkü hieroglifler falan var. Orada işte firavunların, işte o dönemki belki önemli insanların figürlerini çizmişler. Biliyorsunuz Antik Mısır'da insan figürü çiziyor ama kafası bir şahin, bir aslan vesaire. Başka bir şey ekliyor, yani hayvan kafası ekliyor. O tarz figürler var. İşte duvarlarda yılanlar var vesaire. Gayet ilginç bir odaydı. Büyük ihtimalle bu bölgede yaşayan önemli birisinin mezarı ya da mezarlarıydı. Çünkü 3 tane orada lahit vardı. Figürleri filan gördük, fotoğraflarını çektik, videolarını çektik. Orada ben tabii dinledim hemen. Yani kim ne anlatıyor, İngilizce ne kapabiliriz? Bu arada Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, ya aradığınız aklınıza gelen her dilde rehber var aşağıda. Herkes bir şey anlatıyor. Biraz İspanyolcadan kapmaya çalışıyorum, biraz İngilizceden kapmaya çalışıyorum. Tabii buraya gelmeden burası hakkında birkaç bir şey araştırmıştım. 1900'lerde sanırım bulunuyor burası. Onu çok hatırlamıyorum da kazara buluyorlar burayı. Hatta bir tane haberde şey görmüştüm. Sanırım eşek kuyuya düşmüş de onun vesilesiyle bulmuşlar. Öyle bir haber okumuştum. Değişik bir yer yani, eminim daha da geniş ve büyüktür burası. İşte bir kralın öldürdüğü insanların yattığı mezarlık olarak geçiyor. İşte dediğim gibi önemli birkaç tane figür var. Onun dışında hiç figür olmayıp bir sürü yan yana boş mezarlık da var. İlginç bir alanda dostlar. Yani İskenderiye'de burası oldukça meşhur. Eğer buraya yolunuz düşerse mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. Bahçesinde de hatta böyle şeyler var. İşte kazılarda bulunan eserler var. Bu tarz böyle figürleri görebiliyorsunuz aşağıda. Aynı böyle bir oda
figürler var, lahitler var. Bu belki sonradan yapılma bile olabilir. Yani oraya nazaran sonradan. Antik Mısır'daki meşhur mumyalama. Belki de onu anlatıyor bizlere. Cenaze törenini anlatıyor. Burası da kalabalıklaşmaya başladı. Ufaktan kendimi dışarı atayım ve videonun da sonuna geleyim dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Mısır seyahatim, maceramız devam ediyor. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Adios amigos diyorum. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve abone olursanız da çok sevinirim.